Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir mayasız poğaça tarifiyle geldim. Kıyır kıyır ağızda dağılan kurabiye tadında gün sofralarını, özel günlerimizi süsleyecek muhteşem bir tarif oldu. Görüntüsü ve lezzeti muazzam bir tarif. Çay demlenene kadar hazır. İnanın çok basit bir o kadar da lezzetli, harika bir tarif oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine eritmiş olduğum bir çay bardağı tereyağımı alıyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Ben bu tarifim için bir çay bardağı yoğurt kullandım. Yoğurdumu da ilave ettikten sonra üzerine bir yemek kaşığı toz şekerimi ekliyorum. Bir yemek kaşığı üzüm sirkesi kullandım. Siz dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı tuzumu ilave edip yine bir çay kaşığı karbonat ilavesi yapıyorum. Ben bu tarifim için karbonat kullandım. O yüzden bir paket kabartma tozu kullanıyorum. Siz dilerseniz 2 paket kabartma tozu da kullanabilirsiniz. 2 paket kabartma tozu kullanıldığı zaman karbonatı eklemeyin arkadaşlar. Ve bir adet yumurtamı da ilave ettikten sonra sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine unumu ekleyip güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Ben bu tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine devam edelim. Her zaman söylediğim gibi tadından, dokusundan, kıvamından emin olmadığım hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Ayrıca malzeme listeme ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet, hamurum koyulaşana kadar spatuladan yardım aldım. Spatulamı çıkarıp kalan unumu ilave edip elimle güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu tür hamur işlerinde hamurumuzun çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekmektedir. Evet, hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu şekilde poğaça hamuru gibi pürüzsüz bir kıvam olmasını beklemeyin. İçerisinde kabartma tozu ve karbonat olduğu için normal poğaça hamuru gibi pürüzsüz bir kıvamda olmuyor hamurumuz arkadaşlar. Bu da bilginize. Bu şekilde hazırlamış olduğum hamurumu mandalina büyüklüğünde bezeler haline getiriyorum. Ben toplamda 16 adet beze oluşturdum arkadaşlar. Siz dilerseniz daha küçük ya da daha büyük bezeler oluşturabilirsiniz. Evet, bütün bezelerimi oluşturdum bu şekilde. Oluşturmuş olduğum bezemi tezgahıma aldım. Düzgün tarafı alta gelecek şekilde görmüş olduğunuz gibi elimle açma işlemi yapıyorum. Aşağı yukarı bardak altı genişliğinde açtım arkadaşlar. Ben poğaçalarımın iç harcı için beyaz peynir kullandım. Siz dilerseniz kaşar peynir de tercih edebilirsiniz. Ve içerisine peynirlerimi yerleştirmiş olduğum hamurlarımı şekilde görmüş olduğunuz gibi katlıyorum. Bir kare form veriyorum. Peynirlerimin çıkmaması için güzel bir şekilde yapıştığından emin olana kadar düzeltiyorum ve yapmış olduğum poğaçalarımı bir kenara alıyorum. Bütün poğaçalarım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalımı bu videoyla ziyaret ediyorsanız buna benzer birçok hamur işi tarifim var. Onlara da şöyle bir göz atarsanız gerçekten çok sevinir, çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken bu esnada bütün poğaçalarımı yaptım, hazırladım.
Bu şekilde tabağımın birine yumurta akı, birine de susamımı aldım. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi poğaçalarımın kenarlarını önce yumurta akına, sonra susama bulayıp tepsime yerleştiriyorum. Gerçekten görüntüsüyle, lezzetiyle, kıvamıyla inanın muhteşem bir tarif oldu. Bu tarifi denemenizi önemli rica ediyorum. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmında sonuçları benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Bu şekilde susamlı simit tadında, kıyır kıyır lezzetiyle kurabiye tadında muhteşem bir tarif oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet, bu şekilde bütün poğaçalarımı yaptım, hazırladım. Tepsi mayası aldırmayacağım. Tam da bu esnada fırınımı 180 derecede ayarladım. Şu anda ısınıyor arkadaşlar. Ve bir adet yumurta sarısını güzelce çırptım. İçerisine aşağı yukarı yarım tatlı kaşığı kadar sıvı yağımı ilave ettim. Ve poğaçalarımın üzerine bu şekilde sürüyorum. Bütün tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız gördüğüm an mutlaka yorumlarınızı dönüş yapıyorum. Evet, bu şekilde yumurta sarısını poğaçaların üzerine güzelce sürüyorum ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma pişmeye gönderiyorum. Benim poğaçalarım 20 dakikada pişti arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden poğaçalarımızı kontrollü bir şekilde pişirmeye dikkat edelim. Evet, yumurta sarılarını sürmüş olduğum poğaçalarımı fırınıma gönderiyorum. Evet, 20 dakikanın sonunda poğaçalarım fırından çıktı. İlk sıcaklığının geçmesini bekliyorum. Görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten şu güzelliği sizlerle paylaşmak istedim. O kadar kolay ve basit ki arkadaşlar, mayalanma derdi olmadan, tepsi mayası derdi olmadan, bekleme olmadan gerçekten çay demlenene kadar hazırlayıp tüketebilecek muhteşem bir lezzet oldu. Hatta hamurunuzu akşamdan hazırlayıp sabahtan yapıp tüketebilirsiniz. Fazla fazla yapıp buzluğa atıp dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz kıyır kıyır kurabiye tadında muhteşem bir poğaça. Evet, altı üstü nar gibi kızardı. Ben soranlara diyorum ki lezzetinden çatladı. Şu şekilde iç kıvamda sizlerle paylaşmak istiyorum ve siz poğaçalarım son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.